Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir yaşa uygun bir yelek çalışacağız. Yeleğimiz kız ve erkek bebeklere uygun olacak. Yapacağımız yeleği bir yumaktan çalışacağız arkadaşlar. Beden kısmına da iki renk uygulayacağız. İsterseniz tek renkle de çalışabilirsiniz. Ama bu yeleğimi birazcık diğer örgülerden kalan iplerimizi değerlendirmek için yaptım. Bir de oldukça kolay bir anlatım olsun. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar modelde ve diğer işlemlerinde zorlanmasın diye kolay bir model seçtim. Bu kısımda, yaka kısmında başladıktan sonra robada yelpaze artış tekniğini kullandım. Kısa satır dönüşünü yine örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için modelin anlatımıyla karışmasın diye yapmadım. Deneyimi olan arkadaşlar bu kısma kısa satır dönüşü yapabilir. Roba kısmını tamamladıktan sonra iki çizgi haroşa örüp fare dişi modelini renkli olarak uyguladım. Böylece iki renk daha katınca yeleğimiz biraz daha büyük oldu ve bir yelekte bir yumaktan da bir yaşa uygun bir buçuk yaşın giyebileceği hatta bir yelek yapmış olduk. Son olarak süslemek için 3 tane çiçek yaptım. Anlatımın sonunda çiçek yapımını da tarif ettim. Düğmelerini dikip tüm beden boyunca yengeç bacağı tığ işini de uygulayıp tamamladım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte başlayalım anlatımımıza. Modelimizin görüntüsü de tüm olarak bu şekilde. Bu arada kanalıma abone olup beni izleyip bana yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeleğimize başlıyoruz arkadaşlar. Roba kısmı beyaz, beden kısmında ise modelimizde ise iki renk kullanarak bir yelek yapacağız. Beyaz ipim bir yumak arkadaşlar. İç kısmından almak isterken dolaştırıp yuvarlak şekilde sarmak zorunda kaldım. Markası Alize Happy Baby. Beyaz olduğu için renk numarasına gerek yok. Uzunluğu 330 metre, 100 gram. Bu uzunlukta ve gramajda diğer markalardan Nako Lüks Minnoş'ta ip bulabilirsiniz. Veya eğer evinizde beyaz renkleriniz varsa onunla da olur arkadaşlar. Sadece bir yumak yeterli olacaktır. Çünkü 330 metre. Beden kısmında da ben lila ve pudra renk kullanacağım. Kız ve erkek bebeklere uygun olacak yeleğimiz. İstediğiniz diğer örgülerden kalan iplerinizle beden kısmına yapabilirsiniz. Pudra renkli ipim Alize marka, diğer ipim de Alize marka. Üçü de aynı marka arkadaşlar. Kalınlıklarına dikkat ederek iplerinizi uyarlayıp yeleği yapabilirsiniz. Şişimizde misinalı şiş kullanmayı seviyorum ben. 3 numara benim şişim. Yazıyla da gösteriyorum. 3 numara şişle çalışacaksınız. İsteyenler düz şişle de çalışabilir. 81 ilmek atarak örgümüze başlayacağız. İlmeklerimi atmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi oluşturduktan sonra diğer ilmeklerimi de tamamlayacağım. 81 ilmeği tamamlayınca 3 çizgi haroşa öreceğim. 3 çizgi haroşayı tamamladıktan sonra ilik yeri anlatımıyla tarife devam edeceğim arkadaşlar. Yaka kısmında 1 2 3. çizgi haroşadayız. Örgümüzde sol yönde başlama ipinin olduğu yerdeyiz. Şimdi ilik yerinin ilk sırasını açacağız arkadaşlar. Ben 2 sırada açıyorum ilik yerini. Şişimde, sol yöndeki şişimde 2 4 6 7 ilmek var. Bir ilmek daha örüyorum. 6 ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte şişime alıp haroşa örüp
bir tanesini kesiyorum. Kalan ilmekleri örüyorum. Bu sırada başka işlem yapmıyorum. Bir ilmek azaldı örgümüz. Ters yüze dönüyoruz. Kenar ilmeğini örüp 3 ilmek daha haroşa örüyorum. 1 2 3 3 ilmek ördükten sonra şişimde ilmekler bu şekilde, kenar ilmeği ile birlikte 4 ilmek. Kestiğimiz ilmeğin hizasındayız. İlik yeri için bir tane ilmek doluyoruz. Daha sonra devam edip diğer ilmekleri haroşa örmeye başlıyoruz ters yüzden. İlik yerimiz yuvarlak bir şekilde açmış olduk. Devam edip 5 çizgi haroşa olana kadar öreceğim. Daha sonra roba kısmında ayrımları ve artma şeklini anlatacağım. Diğer ilik yerini de 12 çizgi haroşa ile açacağım arkadaşlar. Tamamladık 5 çizgi haroşa örgüyü. 1 2 3 4 5. Şimdi 7 ilmek sağ yöne haroşa bant ayarlayacağız. 7 ilmekten de sol yöne haroşa bant ayarlayacağız. 2 sıra örgü yapacağız. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Daha sonra robamızın nasıl artacağını anlatım yapacağım arkadaşlar. Yapacağımız artma bu şekilde. Düz yüzü gayet güzel, ters yüzü de güzel. Bir de arkadaşlar, bu videoda örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için kafaları karışmasın diye kısa satır dönüşü yapmayacağım. Örgüde usta olan arkadaşlar, biraz daha sipariş çalışanlar bu sıradan itibaren kısa satır dönüşü de yapabilir. Ama ben biraz daha sade bir anlatım olması için kısa satır dönüşü yapmayacağım. 2 sırayı ördükten sonra da ayraçlarımızı beraber takacağız. Görüntüyü kapatmamak üzere takacağım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 6 ilmek daha örüyorum. Ön bant için 2 4 6 7 ilmekten sonra ilmekleri düz örmeye başlıyorum. Artma yok bu sırada. İlmeklerimizi birebir öreceğiz. Sol yönde 7 ilmeğim kalana kadar düz örerek devam ediyorum. Sıra sonunda anlatıma devam edeceğim. Sıra sonundayız. Sol yöndeki şişimizde 2 4 6 7 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmeği haroşa örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeği çeviriyorum. Ters yüzü, kenar ilmeğimi ördükten sonra kalan 6 ilmeği de haroşa örüyorum. 2 4 6 7 ilmek. Diğer ilmekleri de ters örmeye başlıyorum. Ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Tamamladık 2 sıra örgüyü. Şimdi ayraçlarımızı takacağız. Ayraçlarımızı takmadan önce sayıları yazılı olarak göstermek istiyorum. İzleyicilerim dağılımı ekran kaydı alabilir. 15 ilmek ön için ayırıp bir ilmeğe ayraç takacağız. 12 ilmek kol için sayıp yine bir ilmeğimiz var artma yeri için. Bu bir ilmeğin hizasına ayraç takacağız. Arkası 23 ilmek, devamında bir ilmeğe ayraç takacağız. İkinci kol 12 ilmek,
Devamındaki bir ilmeğe ayraç takacağız. Son parça. Önde 15 ilmek. Önler 15 ilmek, arkası 23, kollar 12. 4 ilmek de artma yerleri için ayarladık. 81 ilmeğimiz var. Sayıyoruz şimdi. Bantlarda beraber 15 ilmek bant sayısı içinde arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek saydık. 16. ilmeğin hizasına bir tane ayraç takıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek sayıp 13. ilmeğin hizasına tekrar bir ayraç takıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmek arkası için sayıp 24. ilmeğin hizasına bir tane ayraç takıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek sayıp 13. ilmeğin hizasına son ayracımızı takıyoruz. Kalan ilmeğimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane. Ayraçları taktığım ilmeklerin hizasındaki bu birer ilmeğe daha önceki çalıştığım bu artma yerleri için olan işlemi anlatım yapacağım arkadaşlar. Her iki ipimde de gayet güzel durdu. Bu parçalarla kanalımda bir anlatım videosu yaptım. Şimdi de yeleğimizde uygulayacağız. Başlıyoruz. Bant ilmeklerimizi örerek başlıyoruz. İki, 4, 6, 7 ilmek. 8 ilmek daha düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 ilmeği tamamladık. 15 ilmeği tamamlayınca ayraç taktığımız ilmeğin hizasındayız. İlmeğimizin 1, 2 sıra sayıp şişteki sırayı ve bir alttaki sırayı sayıp ilk sıraya, düz sıraya şişimizi takıyoruz. Bir kez örüyoruz. Biraz bu ilmeğimizi uzun tutuyoruz. Daha sonra şişimize doluyoruz. Bir kez daha örüyoruz. Bu ilmeğimizin alt sırasından şişimize 3 tane ilmek ördük. Daha sonra ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar aynı yere şişimizi takıp bir kez örüyoruz. Bir tane şişimize dolayıp tekrar örüyoruz. 6 ilmek eklemiş olduk örgümüze. Devam edip kol ilmeklerinden olan 12 ilmeği örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane düz ilmek örüyorum. 12 düz ilmek örünce yine ayraç taktığım ilmeğin hizasındayız. Şişimizdeki sırayı, bir alt sırayı bırakıp ilk sıraya şişimizi takıyoruz. Bir kez örüp bu kadarcık uzun tutuyoruz ilmeğimizi, şişimize bir kez doluyoruz, tekrar örüyoruz. 3 ilmek oldu. Daha sonra ayracın hizasındaki ilmeği düz örüp ilmeği elimizle tutuyoruz. Çok sıkı olmaması için tekrar aynı yuvadan 1, 2 ve 3. ilmeği örüyoruz. Yine 6 ilmek eklemiş olduk. İlmekleri parmağımızla tutuyoruz kaymaması için. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini düz örmeye başlıyoruz. 23 tane ilmek öreceğiz. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeği tamamlayınca sarı ayracımızın hizasındaki ilmekteyiz. Yine artma ekleyeceğiz. Şişimizdeki sıra bir alt sıra, daha alt sıradaki 1, 2, 3 sıraya takıyoruz şişimizi. Bir kez örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Tekrar örüyoruz. 3 ilmek eklemiş olduk. Düz ilmeğimizi bir tane örüp tekrar aynı yerden 1, 2, 3 ilmek daha takıp örüyoruz. Yine 6 ilmek eklemiş olduk. Devam ediyorum. İkinci koldayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek ördükten sonra ayracın hizasındaki ilmekteyiz. Şişimizdeki sıra bir alt sıra, daha alt sıra. Şişten itibaren sayınca 1, 2, 3. sıradan ilmeğin hizasından şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum, şişimde tutuyorum, doluyorum bir tane, tekrar örüyorum. 3 ilmek taktım. Düz ilmeği örüyorum. Aynı yere şişimi takıp bir kez ördüm, doladım, tekrar ördüm. Yine 6 ilmek eklemiş olduk örgümüze. Son ön parçadayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 8 ilmek düzden sonra 2, 4, 6, 7 ilmeğim bant için kaldı. Bant ilmeklerini de örüp düz yüzden sırayı tamamlıyorum. Ters yüze başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örüp ilmeklerimi ters yüzden örmeye başlıyorum. Bu kısımdaki 6 ilmeğe kadar ilmekleri ters örüyorum. Ters yüzden ilk ilmeği, bu artma yaptığımız 6 ilmeğin birinci ilmeğini örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İkinci ilmeği yönünü düzeltip ters örüyorum. Daha sonra diğer ilmeği, doladığım ilmeği yine örmeden alıyorum. 2 artmanın ortasındaki ilmeği ters örüyorum. Yeniden bir ilmek örmeden sağ yöndeki şişime alıp 3 kez doladığımız ilmeklerin ortasındaki ilmeği ters örerek sağ yöndeki şişe alıyorum. Diğer ilmeği örmeden alıyorum. Kol ilmeklerinde 12 ilmeğimiz var. Ters örüyoruz. Yine geldik bu kısımdaki 6 tane artma doladık. Bir de ortasında ilmek var. 7 ilmek. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İkinci ilmeği yönünü düzeltip ters örüyorum. Diğer ilmeği yine örmeden alıyorum. Bu kısımdaki ayraç takılı ilmeği mutlaka ters yüzden örüyoruz arkadaşlar. Ters ördüm. Doladığım ilmeklerin bu ilmeği de ilk doladığım ilmeğin
Üçüncüsü, örmeden sağ yöndeki şişimi aldım. Diğer ilmeği yönünü düzeltip ters ördüm. İlk doladığım ilmeği de örmeden sağ yöndeki şişimi alıp arka ilmeklerini ters örmeye başlıyorum. Herhangi bir işlem yok arka kısmın ilmeklerinde. Bu kısımdaki doladığımız ilmeklere kadar ters örüyoruz. Yine doladığımız bu kısımdaki ilmeklerdeyiz. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi alıyoruz. İkinci ilmeği yönünü düzeltip ters örüyoruz. Diğer ilmeği örmeden yine şişimizi aldık. Bir ilmek ters ördük. Bir tane daha örmeden şişimizi alıp ortasındaki doladığımız bu ilmeği ters örüp son ilmeği de örmeden sağ yöndeki şişimizi alıp kol ilmeklerini ters örüyoruz. Yine doladığımız ilmeklerdeyiz. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi aldım. İkinci ilmeğin yönünü düzeltip ters ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden sağ yöndeki şişe alıp ortasındaki ilmeği ters ördüm. Yine bir ilmek örmeden şişimi alıyorum. Diğer ilmeğin yönünü düzeltip ters örüp doladığım bu ilmeklerin sonuncusunu da örmeden sağ yöndeki şişime aldım. Ters yüzden sıramızı tamamlıyoruz. Bant ilmeklerine gelince ben ters ilmekle haroşa ördüğüm için ters ilmekle devam ediyorum. Düz yüzdeyiz. Şimdi arkadaşlar bu kısımdaki ilmeklerimizi örerek değişik bir şekil vereceğiz. Yerleştireceğiz ilmekleri. Ve başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bant ilmeklerini örüp tamamlıyorum. 2 4 6 7. Daha sonra 7 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek. Bu kısımda 8 ilmeğimiz var ama 7 ilmek öreceğiz. Çünkü artma eklediğimiz ilmekle bu kısımdan bir ilmeği ikisini birlikte öreceğiz. Yönünü düzeltiyorum. Doladığım bu ilmeği diğer ilmeğin üzerine atıyorum. İkisini birlikte 8. ilmekle bu doladığım ilmeği ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmeği kesmiş olduk çünkü 6 tane artma ekledik. Diğer ilmekleri düz örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra yine doladığım bir tane ilmek var. Yönünü düzeltip kol ilmeklerinden bir ilmekle ikisini birlikte takıp örüyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek örüyorum. 10 ilmek ördükten sonra doladığımız bu ilmekle kol ilmeklerinden bir tane ilmeği birlikte öreceğiz. İkisini birlikte örüyorum. Diğer ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra doladığım son ilmeği
arka kısmın bir ilmeğiyle birlikte şişime alıp örüyorum. Diğer doladığım ilmeğe kadar arka kısmın ilmeklerini düz örüyorum. Bir tane ilmek bırakacağım arka kısmın ilmeklerinden. Ve doladığım ilmekten önce bir tane arka kısmın ilmeği var. İkisini birlikte öreceğiz. Üzerine atıyorum doladığım ilmeği, arka kısmın ilmeğinin ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Doladığım ilmeğin yönünü düzeltip kol ilmeklerinden bir ilmekle birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Kol ilmeklerinden bir ilmeği doladığım ilmekle birlikte öreceğim. Yönünü düzeltip ikisini birlikte ördüm. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Doladığım son ilmeği ön kısmın bir ilmeğiyle birlikte şişime takıp düz örüyorum. Kalan ilmekleri düzleri düz, haroşa kısmı da haroşa öreceğim. Düz yüzde sırayı tamamladık. Bu kısımdaki artma yerlerimizin ilk işlemini yaptık. Ters yüzdeyiz. Bu sırada ters yüzde herhangi bir işlem yok arkadaşlar. Bant kısmından sonra ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Bunu özellikle söylememin sebebi, eğer düz ilmekle haroşa örüyorsanız 7 ilmeği haroşa kendi örüşünüze göre ördükten sonra bu kısımdaki ilmekleri ters öreceksiniz. Sırayı tamamlayıp düz yüzde tekrar anlatıma devam edeceğim. 4 sıradan oluşan bu ilk artma tekniğini tamamladık. Ters yüzden tamamladık sıramızı. Şimdi yine roba artışı yapacağımız sıradayız. İlmekleri sayarak ölçü vereceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örüp bant ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Yedi ilmekten sonra ilmekleri saymaya başlıyorum örerken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek örüyorum. 10 düz ilmekten sonra ayracımın hizasındaki bu kısımdan ilmek taktığımız ilmeğin hizasındayız. Yeniden ilmek takmaya başlayacağız. İlmeğin hizasından 1, 2, 3 sıra sayıp bu kısımdan tığ şişimizi takıp bir kez örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Tekrar bir kez daha örüyoruz. 3 ilmek ekledik örgümüze. Bir düz ilmek örüyoruz. Yeniden aynı sıraya bu kısımdaki noktaya bir ilmek örüp bir tane şişimize dolayıp tekrar örüyoruz. Üçer ilmek
doluyoruz. Bir ilmek de ortasında var. Toplamda 7 ilmeklik bir bölüm var bu kısımda. Daha sonra kol ilmeklerini örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane düz ilmek ördük. Ayracın hizasındaki ilmek dolayacağımız bölüme geldik. Bu kısımdaki ajurlu bölümden, delik gibi görünen bölümden şişimi taktım. Bir ilmek ördüm. Bir tane doladım. Tekrar ördüm. Şişimdeki bir ilmeği düz ördüm. Tekrar bir ilmek örüyorum. Bir tane doluyorum. Yeniden bir ilmek daha örüyorum. 6 ilmek ekledik. Bir tane de orta kısımdaki düz ilmeğimiz 7 ilmek. Arka kısmın ilmeklerini düz örerek devam ediyoruz. Ayracımızın hizasındaki ilmeğe kadar düz öreceğiz. Ayracın hizasındaki ilmekteyim. Zaten 7 ilmek olduğu için bu kısımdaki ilmeklerin uzatıp ördüğümüz ilmeklerden bilirsiniz. 3 tanesini ördüğümüz zaman dördüncünün hizasına ilmek toplayacağız. Yine de ölçü için size arka kısmının ilmeklerini saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 tane düz ilmek ördük. Başlıyoruz şimdi ilmeklerimizi 3 tane ekleyeceğimiz ilmeğin ilkini şişimi yine bu kısımdaki delikten taktım. Bir kez ördüm. Bir tane doladım. Tekrar ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Yeniden aynı bölüme bir tane ilmek örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar örüyorum. Kol ilmeklerini düz örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek düz ördüm ve pembe ayracın hizasında doladığımız ilmeklerin olduğu bölümdeyiz. Şişimizi yine bu düz ilmeğin 1, 2, 3, 1, 2, 3 sıra sayıp dördüncü görünen kısımdan takıp bir tane ilmek örüyoruz. Tekrar doluyoruz. Yeniden örüyoruz. 3 ilmek, bir tane düz ilmek. Aynı bölüme yeniden bir kez ördük. Bir tane doladık ve tekrar ördük. Şişimizde kalan ilmekleri düz örerek sırayı tamamlıyoruz. Tabii ki bant ilmeklerine kadar düz örüyorum. Bant ilmeklerine gelince haroşa örgüme dönüyorum. Tamamladık düz yüzden sırayı. Ters yüzde anlatıma devam ediyorum. Ters yüzdeyiz. Bu kısımdaki ilmeklerimize kadar ilmekleri devam edip örüyorum.
Ve doladığım ilmeklere gelince ilk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İkinci ilmeğin yönünü düzeltip ters örüyorum. Bir ilmek daha örmeden sağ yöndeki şişime alıp 7 ilmeğin ortasındaki bu 4. ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek daha örmeden alıp ilmeğimin bir tanesini yönünü düzeltip ters örüp doladığım ilmeğin son ilmeğini de örmeden sağ yöndeki şişime aldım. Devam ediyoruz. Yine doladığımız ilmeklerdeyiz. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi alıyoruz. İkinci ilmeğin yönünü düzeltip ters ördük. Üçüncü ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe, dördüncü ilmeği ters ördük. Yine bir tane ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi alıp diğer ilmeğin yönünü düzeltip ters ördük. Son ilmeğimizi de örmeden alarak 7 ilmeklik bu bölümü tamamladık. Arka kısmın ilmeklerini örüyoruz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için mümkün olduğunca daha çok ayrıntılı anlatmak istedim. Bu kısımlarda kesme yapmayacağım. Birazcık hızlı öreceğim. Tabii ki siz videoyu durdurup ya da ayarlardan yavaşlatıp yapabilirsiniz. Yine ilmek doladığımız bölümdeyiz. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe alıyoruz. İkinci ilmeği yönünü düzeltip ters örüyoruz. Üçüncü ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe, dördüncü şişe aldık. Dördüncü ilmeği ters ördük. Beşinci ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi alıp altıncı ilmeği yönünü düzeltip ters ördük. Yedinci ilmeği örmeden şişimizi aldık. Kol ilmeklerinde ters yüzden örerek ilerliyoruz. Doladığımız ilmeklere geldik. Yine ilk ilmeğimizi örmeden sağ yöndeki şişe aldık. İkinci ilmeğimizi yönünü düzeltip ters ördük. Üçüncü ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi aldık. Dördüncü ilmeğimizi ters ördük. Beşinci ilmeğimizi örmeden sağ yöndeki şişimizi aldık. Altıncı ilmeğimizi yönünü düzeltip ters ördük. Yedinci ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi aldık. Kalan ilmeklerimizi örgümüze göre örüp sıramızı tamamlıyoruz ters yüzden. Düz yüzdeyiz. Yine ilmeklerimi yerleştirmeyi anlatacağım. Band kısmındaki ilmekleri tamamlayınca sayarak ölçü vereceğim size yine. 7 ilmeği tamamladık. Düz ilmeklerimizle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ördükten sonra bir tane ilmek bırakıyorum. Bu ilmeği alıyorum ve doladığım bir ilmeği de alıp düz ilmeğimi doladığım ilmeğin önüne takıp diğerini de üzerine atıp ikisini birlikte düz örüyorum. Devam edip 1 2 3
4, 5 ilmek düz örüyorum. 6. ilmeğimin yönünü düzeltip kol ilmeklerinden bir ilmekle birlikte şişimi alıp düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördükten sonra 14 düz ilmekten sonra 15. ilmeği ve doladığım bir tane ilmeğin yönünü düzeltip doladığım ilmeği öne alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düzden sonra son doladığım ilmeği yönünü düzeltip arka kısmın ilmeklerinden bir tane ilmekle birlikte örüyorum. Arka kısmın ilmeklerinde bir ilmek kalana kadar hepsini düz örüyoruz. Biraz hızlı örebilirim. Herhangi bir işlem yok bu ilmeklerimizde. Ve tamamladık. Bir ilmeğimiz kaldı. Şişimizle alıyoruz. Diğer ilmeği de alıp doladığımız ilmeği bu düz ilmeğin önüne üstüne atıp ikisini birlikte düz ördük. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek örüyorum. Doladığım son ilmeğin yönünü düzeltip kol ilmeklerinden bir ilmekle ikisini birlikte düz örüyorum. Diğer artma yerine bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz yine. Bir ilmeğimiz kalınca yine ilmeğimi aldım. Doladığım ilmeği de alıp yönlerini düzelttim. İkisini birlikte düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp son doladığım ilmeğin yönünü düzeltip ön kısmın ilmeklerinden bir ilmekle ikisini birlikte düz örüyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Haroşa ilmeklerimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Ters yüzde 7'şer ilmek haroşadan sonra bütün ilmekleri ters örerek ilerleyip bu kısımda haroşa ilmeklerimi örüp düz yüzde tekrar anlatım yapacağım. Ters yüzde şimdi bir işlem yok arkadaşlar. Sadece dikkat etmeniz gereken düz ilmekle haroşa örüyorsanız bu 7 ilmeği düz ördükten sonra diğer ilmekleri ters öreceksiniz. Dört sıradan oluşan bu artma tekniğimizden 2 taneyi tamamladık arkadaşlar. Şimdi yine tekrar ilmek dolamaya başlayacağız. Şişimde 7 ilmeklik bant bölümü var. Daha sonra başlıyorum düz ilmeklerime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ilmek ördüm. 12 ilmekten sonra bir de ayraçlara çıkardım. Size daha böyle
görüntüsü belli olsun diye. 12 ilmek ördükten sonra ilmek dolayacağımız ilmeğin hizasındayız. 13. ilmeğin bu kısmından şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar bir ilmek daha örüyorum. 3 ilmek ekledim örgüme. Düz ilmeğimi örüyorum. Aynı sıraya bir kez şişimi takıp bir ilmek örüyorum. Biraz uzatıyorum. Bir ilmek doluyorum. Tekrar örüyorum. 6 ilmek ekledim. Bir de bu kısımdaki ilmeğimiz 7 ilmeklik bölüm. Kol ilmeklerini düz örerek diğer kısma kadar ilerliyorum. Saymamıza gerek yok artık, çünkü 2 tane yaptığımız için kendini belli etti. İlmekleri birlikte ördüğümüz bu hizadan baktığınızda 3 ilmeği ördüğünüz zaman orta kısımdaki ilmek dolayacağımız ilmeğin hizasına geldiğinizi anlarsınız. Yine ilmeğimin bu kısmından, delik olan kısımdan bir ilmek doladım. Bu kısımdan bir ilmek ördüm. Bir tane doladım. Tekrar ördüm. 3 ilmek. 3 ilmekten sonra düz ilmeği örüyorum. Arka kısım için 3 ilmek dolayacağım. 1 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi tamamladıktan sonra arka kısmın ilmeklerini düz örerek artma olan bu bölüme kadar ilerleyeceğim. Ters yüzden de diğerlerinde tarif ettiğim gibi öreceğim ilmeklerimi. Devam edip yeterli ilmek sayısına ve yüksekliğe geldiğinde örgüm size santim olarak da ölçü vereceğim. Çoğalmış hali de böyle roba kısmındaki artmamızın. Devam edip sıralarımızı tamamlıyoruz. Robamızda ilerledim arkadaşlar. Şimdi kol ilmeklerinde haroşa örgüye döneceğiz. Ön, arka ve diğer önde ise düz örgüyle devam edeceğiz. Ölçü olarak da bu kısımdaki yaptığımız, roba kısmında yaptığımız modelleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model yaptık. Örgümü ön kısımların ilmeğini düz yüzden ördüm. Yine artmayı ekleyeceğim haroşa çizgileri yaparken. İlmeklerimizi ise robayı tamamladığımda sayacağım. Ön kısmın ilmeklerini tamamlıyoruz. Yine artma yapacağımız kısma gelince şişimizi bu kısımdan takıp bir kez ördüm, doladım, bir kez daha ördüm. Düz ilmeğimi örüyorum. Daha sonra kol için yine artma için ilmeğimi takıp ördüm, doluyorum, tekrar örüyorum. Bu işlemi tamamlayınca kol ilmeklerini düz örmüyorum, haroşa örmeye başlıyorum. Kol kısmında 4 çizgi haroşa olana kadar devam edeceğim. Haroşa örerken arkadaşlar bu kısımdaki artmayı yine yapmaya devam edeceğim. Sadece farklı olan kısım bu düz ilmeğimizi yerleştirirken bu kısımdan bir haroşa ilmekle örmek. Hiçbir zorluğu yok. Devam edip sıralarımı tamamlayıp roba kısmını tamamladığımda
kol ve beden kısmındaki ilmek sayılarını da vereceğim. Yeleğimizin robasında kol kısmındaki haroşa çizgileri tamamladık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 çizgi haroşa örgü yaptık. Şimdi kol ilmeklerini kapatacağız. Beden kısmın ilmeklerini ise düz öreceğiz. Size sayılarını da vermek istiyorum. Robamızın sıralarını tamamladığımızda önlerde 37 ilmeğimiz var. Kollarda 55 ilmeğimiz var. Arkasında 67 ilmek var. 4 ilmekte artma yerlerindeki bu kısımdaki birer ilmeğimiz olunca toplamda robada 255 ilmekle sıralarımızı tamamlamış olduk. Bir tığla kol ilmeklerini kapatacağız. Ön kısmın ilmeklerini düz örerek 37 ilmeği örüp tamamlıyoruz. Sağ yöndeki şişimde ön kısmın ilmekleri bekleyecek. Biz kol ilmeklerini kapatmaya başlayacağız. Bu kısımdaki bir ilmeği örüp ön kısma ilave ediyorum. 38 ilmek olunca bu ilmeğimin şişimdeki sağ yöndeki şişimdeki iki ilmeğin arasından tığıma bir ilmek takıyorum. İlmek kesmek için bir ilmek aldık bu kısımdan. Daha sonra ilmeklerimizi haroşa örerek kesmeye başlıyoruz. Eğer tığla zor gelirse şişle de kesebilirsiniz. Bana tığla daha pratik geldiği için tığla kesim yapıyorum arkadaşlar. Kol kısmındaki 55 ilmeği kesip bu kısımdaki 7 ilmeklik yelpaze artma bölümündeki bu bir ilmeğe kadar ilerliyorum. Bu kısımlarda anlatıma devam edeceğim. Kol ilmeklerinde sona yaklaştım. Artma bölümündeki 2, 4, 6, 7 ilmeğe gelince kesim için 1, 2, 3 ilmek kesiyorum. Taktığım ilmeğin yerine de bu kısımdan orta kısımdaki 4. ilmeği kesip tamamlıyorum. Diğer 3 ilmeği arka kısmın ilmeklerine bırakıyorum. İlmek kestiğim ilmeğimiz de arka kısmın ilmeklerine ilave olacak arkadaşlar. 3 ilmeği düz örüp devam ediyorum. Size ölçü için söylüyorum. Buradaki 3 ilmeği devamındaki ilmeklerde düz örülecek. Arka kısmın ilmeklerini sol yöne doğru örüyoruz. Yine artma kısmına gelince bu kısımlarda ikinci koldaki ilmek kapatmayı anlatacağım. İkinci kolun ilmeklerinin olduğu bölüme yaklaşıyoruz. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Artma kısmındaki ilmeklerden 4. ilmeği de arka kısma örüp ilave ediyorum. Daha sonra yine sağ yöndeki şişimin 2 ilmeğin bu kısmından arasından tığımı takıp ilmek kesmek için bir ilmek takıyorum tığıma ve ikinci kol ilmeklerini de haroşa örerek, yani ters örerek ilmekleri kapatıyorum. İlmek almamın sebebi arkadaşlar,
bu kısımda açıklık oluşmaması için 2 ilmeğin arasından 1 ilmek takıp kestiğinizde daha düzgün bir kesiminiz olacak. Devam edip ilmeklerimi kesiyorum. Kol ilmeklerinin sonunda yine anlatma devam ediyorum. İkinci kol ilmeklerinde yine 7 ilmeklik artma bölümündeyiz. 4 ilmek daha örüyorum. 4'ünü de kapatıyorum. 1 2 3 ve dördüncüsü. Ön kısma bu artma ilmeklerinden 3 tane bıraktım. Bir tane de tığımdaki ilmeğim var. Tığımdaki ilmeği de ön kısmın ilmeklerine ilave ettiğimde bu yönde de 38 ilmeğim oldu arkadaşlar. Kol altında herhangi bir ilmek artma eklemeyeceğim. Çünkü fare dişi modeli öreceğimiz için açan bir model ilmek eklemeye gerek yok. Yeterli bizim için bu ilmek sayısı. Sırayı sonuna kadar örüyorum. Model uygulamadan önce 2 çizgi haroşa öreceğim arkadaşlar. 2 çizgi haroşayı tamamlayıp anlatıma devam edeceğim. Yeleğimizde model uygulamadan önce yapacağımız 2 çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Ön kısımda 38 ilmeğimiz var. Arkasında ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69 ilmeğimiz var. Kol ilmeklerini kapatmak için kullandığımız ilmeklerden veya bu kısımda artma yerindeki ilmeklerden eklenince 69 ilmek oldu. Önlerde 38 ilmek oldu. Uygulayacağımız model fare dişi olduğu için açan bir model. Tüm beden boyunca 4 ilmek azaltacağım arkadaşlar. Modelden önce 3 sıra örgümüz var. Düz yüzden düz öreceğiz. Ters yüzden ters örüp tekrar düz yüzden düz örüp 3 sıra örgüyü tamamlayacağız. Ters yüzden beyaz iple modelimin sıralarını tarif edeceğim. Modelimiz 2 sıradan oluşacak. İlk sırası düz yüzden düz, ters yüzden ise işlem yapacağız. 3 sıranın ilkinde şimdi 2 4 6 7 ilmeği, bant ilmeğini ördükten sonra ön kısımda 1 ilmek, arkasında 2 ilmek ve tekrar ikinci önde 1 ilmek olmak üzere toplamda 4 ilmek azaltacağız. 145 ilmeğimiz var. 141 ilmeğe düşüreceğiz örgümüzün ilmeklerini. Başlıyorum. Düz ilmekleri örmeye 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördükten sonra 9. ve 10. ilmeği şişime birlikte alıp örerek 1 ilmek azaltmış oldum. Diğer ilmekleri de bu şekilde azaltacağım. Herhangi bir zorluğu yok. 3 sıra örgüyü tamamlayıp devam ediyorum. Tamamladım 3 sıra düz örgüyü. Düz yüzden son sıramı ördüm. Şimdi ters yüzden başlayacağız modelimizin ikinci sırasına. Model için 2 sıra düz örgü lazım bize. Bir de
düz yüzden düz örgü örüp ters yüzden modeli yaptığımızda 4 sırada bir model yapmış olacağız arkadaşlar. 7 ilmek haroşa bantları örüyoruz. 2 4 6 7 ilmekten sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Devamında düz ilmek örmek için örgünün şişteki değil bir alt sırasına tığ şişimi takıyorum. Bir alt sıradan düz örüyorum. Şişimden çıkartıyorum. Tekrar bir ters ilmek örüyorum. Düz ilmek örmek için bir alt sıradan ilmeğin içinden şişimi takıp düz örüyorum. Tekrar bir ters ilmek, bir düz ilmek ama şişimizi alt sıradan, şişteki ilmekten değil bir alt sıradan takıyoruz. Tekrar bir ters ilmek örüyorum. Düz ilmek için bir alt sıradan şişimi takıyorum. Ters ilmek, düz ilmek. Tekrar ters ilmek, düz ilmek. Bir ters ilmek ördük. Devamında düz ilmek için şişimizi bir alt sıraya takıp düz örüyoruz. Yeniden ters ilmek, düz ilmek. Düz yüze modelimiz böyle yansıyacak. Sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Sıra sonundayım arkadaşlar. Sıra sonunu da anlatmak istedim. Düz ilmeğimi bir alt sıradan şişimi takıp örüyorum. Ters ilmeğimi normal örüyorum. Düz ilmeği alt sıradan ters ilmek, düz ilmek. Bir ters ilmek, bir alt sıradan düz ilmek. Tekrar ters ve bir alt sıradan düz ilmek, bir ilmek ters örüp modelli ilmekleri tamamladım. Bant ilmeklerini haroşa örüyoruz. Düz yüzden tüm ilmeklerimizi düz örerek ilerleyeceğiz. Daha sonra sol yönde lila rengimizi bağlayacağız arkadaşlar modelli kısma. Düz yüzden sırayı tamamlayınca bu kısımlarda anlatıma devam edeceğim. 7 ilmeği tamamlayıp örüyoruz bant için. 2 4 6 7. Daha sonra tüm ilmekleri düz örerek sol yöne doğru ilerliyoruz. Çok kolay bir model. Düz yüzden sırayı tamamladım. Ters yüze başlayacağız. Şimdi ters yüzde lila ipimi bant ilmeklerinin hizasına geçici bir düğümle bağladım. 7 ilmeği beyaz renkle öreceğiz bant ilmeğini. Yedi ilmeği tamamladıktan sonra beyaz rengi örgünün ters yüzüne lila ipin üzerine bırakıyorum. Lila ipi alt kısımdan alıp ilmekleri ters örmeye başlıyorum. Modelimizde 4 sıra örgümüz olacak. 4 sıra örgüyü
Ters yüzde model ilmeklerini bir ters bir düz ördükten sonra düz yüzden aynı renkle öreceğiz. Ters yüzde diğer renge geçeceğiz. Lila renkle ilmeklerimi sol yöne doğru öreceğim. Bu kısımda da 2, 4, 6, 7 ilmeğin hizasına bir beyaz ip bağlayacağız. Bu kısımdaki bant ilmeklerini de ipimizden böldüğümüz bir iple yapacağız arkadaşlar. Ters yüzden sırayı öreceğiz. Ters olarak düz yüzden de düz öreceğiz. Lila iple 3. sırada yine bir ters bir düzden oluşan sıramızı yapacağız. Önceden anlatıyorum ki örgüye yeni başlayan arkadaşlara izlerken bu tamam deyip de videoyu bırakıp hata yapmasınlar. Devam edip sıra sonunda beyaz ipi bağlamayı anlatım yapacağım. Sol yönde sıra sonundayız. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Tığımızı alıyoruz. Parça ipimizi yine bu kısma tığla bir ilmek alıp ipimizi kaydırıp bağlıyoruz. Daha sonra bu ipleri gizleyeceğiz. Yine iki renkle örmek için lila ipi beyaz ipin üzerine atıyorum. Beyaz ipi alttan alıyorum. Bu ipi bu yönde bırakır beyaz iple devam ederseniz burada boşluk olur. Beyaz ipinizin üzerinden lilayı atacaksınız. Tamamladık. Sırayı lila ipi çekip biraz yerleştiriyoruz. Düz yüze dönüyoruz. Düz yüzde kenar ilmeğimizi ördükten sonra yine lila ipe geçeceğiz. 2, 4, 6, 7 ilmeği ördükten sonra beyaz ipi örgünün sol yönüne doğru bırakıp lila ipin üzerine bırakıp arasına bu şekilde lila ipi parmağımıza doluyoruz. Beyaz ipimi de doladım lila ipi açıklık olmaması için. İlmeklerimi düz örmeye başladım. Düz yüzden ilmekleri düz öreceğim. Ters yüzden yine bir ters bir düz örgü yaparak fare dişi modelinin sırasını yapacağız. Ters yüzde devam ediyorum. Lila ipimle ikinci sıradayım. Sol yöndeyim. İlmekleri tamamladım. Lila ipi bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Yine lila ipi beyaz ipin üzerine attım. Parmağımla sağ elimin orta parmağıyla ipimi tutup yerleştiriyorum. Daha sonra beyaz iple bant ilmeklerini örüyorum. Ters yüze dönüyoruz. Bant ilmeklerini örüp tamamlayacağız. Yedi ilmeği tamamlayınca ipimizi yine lila ipin üzerine atıp alttan lila ipi alıyoruz. Bir ters ilmek örüyoruz. Düz ilmek için bir alt sıraya şişimizi takıp düz örüyoruz. Tekrar bir ters ilmek, bir düz ilmek alt sıradan. Yeniden bir ters ilmek, alt sıradan düz ilmek. Bir tane ters ilmek, bir alt sıradan düz ilmek. Tekrar bir ters ilmek, bir alt sıradan düz ilmek. Ters ilmek, bir alt sıradan
düz ilmek. Modele her seferinde ters ilmekle başlayıp diğer yönde ters ilmekle bitireceksiniz arkadaşlar. Lila renkle 3. sıramız. Bir sırada düz yüzden düz örerek tekrar beyaz iple örmeye başlayacağız. Modelimiz beyaz model, lila model, beyaz model, pudra model, tekrar beyaz, tekrar lila şeklinde devam edecek. Sıraları biraz tamamlıyorum. Nasıl durduğunu biraz modelim kendini belli edince size göstereceğim. Ayrıca kanalımda fare dişi modelinin anlatımı var. Renkli olarak da tüm sıraları bu şekilde yapacağız. Bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Beyaz iple örmeye başladığınızda ters yüzde, sol yönde de bant için bağladığımız ipimiz var. Bu ipleri de yine birbirinin üzerinden atarak öreceksiniz. Model kısmını ördüğüm ipimi bant ördüğüm ipin üzerine atıyorum. Beyaz renkte de bant kısmına bağladığım bu iple devam edip sırayı tamamlıyorum. İpimi çekip yerleştiriyorum. Düz yüze dönüyorum. Bant için bağladığım bu ipimle bant kısmını örüp tamamlıyorum. Bant kısmı tamamlanınca ipimi yine diğer ipin üzerine atıp asıl ipimi alıp beyaz kısmı örmeye başlıyorum. Sürekli olarak ipinizi bu şekilde yukarı taşıyacaksınız. Diğer yönde bağladığınız lila rengi de koparmak istemezseniz birbirinden alt üst atarak yukarı doğru taşımayı unutmayın arkadaşlar. Beyaz ipimle 2. sıramı tamamlıyorum. Diğer yüzden yine fare dişi modelinin sırasını yapacağım. Beyaz renkten sonra da pudra rengi bağlayarak bir tane onunla örüp tekrar beyaz renkle devam edeceğim. Yeleğimin beden kısmında modelli bölümde ilerledim arkadaşlar. Sıralamayı her renkten sonra beyaz renkle örerek devam edeceğim. Yeterli uzunluğa gelene kadar renkli olarak ve modelli olarak öreceğiz. Bir de bu kısımda ipleri taşımalı olarak devam etmek istemiştim ama 2 renk olduğu için, mesafe çok olduğu için kesmeye karar verdim. İsterseniz iplerinizi birbirinize dolayarak yukarı doğru taşıyabilirsiniz. İsterseniz benim gibi kesebilirsiniz. Bu iplerimi modellerin sırasına gizleyeceğim. Diğer yönde ipimiz yok. Tarif ettiğim gibi ördüğünüzde bu şekilde bir görüntünüz olacak. Modelimiz de gayet kolay. Devam edip yeterli uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Yeleğimin beden kısmında yeterli olacak kadar model ördüm arkadaşlar. Renkleri sayarak ölçü vereceğim size şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane lila renk, 1, 2, 3, 4, 5 tane de pudra renkten model yaptım. Son pudra renkten sonra beyaz renkle de modelimi yapıp ters yüzden sıramı tamamladım. Şimdi altı çizgi haroşa örüp ilmeklerimizi kapatıp düğmelerini dikeceğim. Diğer yöndeki iplerimi de gizledim. Temizledim iplerini örgünün. Devam edip haroşa çizgileri tamamlayıp ilmekleri kapatıp yeleğimin ölçüsünü vereceğim.
Yeleğimin ilmeklerini kapattım arkadaşlar. İlmekleri kapatınca Yengeç Bacağı isimli bir tığ işi çalıştım. Tüm bantlar boyunca kanalımda anlatımı var. Yengeç bacağı tarifinin kol kısmına da uyguladım. 3 tane de çiçek yaptım. Düğmelerimiz zaten dikildi. Çok güzel. Şimdi çiçeğin yapımını anlatmak istiyorum. Daha sonra yeleğin ölçülerini vereceğim. Çiçeğimiz oldukça kolay ama bilmeyen arkadaşlar için kısaca anlatmak istiyorum. İpimizi biraz çekerek inceltiyoruz. İncelttikten sonra orta parmağımıza bir kez doluyoruz ipimizi. Uç kısmını tutuyoruz. Doladığımız bu parmağımızdaki ipten tığımızı takıp bir tane ilmek alıp bir zincir çekiyoruz. Devamında 2 zincir daha çekiyorum. Daha sonra parmağımdan çıkartıyorum bu yaptığım sihirli halkayı. Sihirli halkanın içine tığımı takıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzandan sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar halkamızın içine sık iğne ile tutturuyorum. Yeniden 2 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birazcık sıkı yapmaya gayret edin arkadaşlar. Çiçeğiniz minicik olsun. Tekrar tutturdum. Yeniden 2 zincir, 2 trabzan, ikili, tekrar 2 zincir ve sihirli halkanın içine tutturuyorum. İpim biraz tüylü olduğu için tutabiliyor arada. Tekrar 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 4 tane oldu. 2 tane daha yapacağız. 1 2 2 trabzan, yeniden 2 zincir ve tutturuyoruz. Yeniden 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir ve sihirli halkaya tutturdum. 1 2 3 4 5 6 tane oldu. 6 tane dolgu yaptıktan sonra ipimizin uç kısmından çekiyoruz. Çektiğimizde bu orta kısmı küçülecek ve çiçeğimiz şekil alacak. Ters yüzden ilmeğinizi bir zincirle sıkılıyorsunuz. Daha sonra bir tane sık iğne ile tutturacağım bu kısma ve keseceğim ipimi. Çiçeğimizin yapımı bu kadar arkadaşlar. Orta kısmına bir tane inci dikeceksiniz. İnciyi dikerken de yeleğe tutturacaksınız. Şimdi yeleğimizin ölçülerini vermek istiyorum. Yeleğimizin kol altından uzunluğu 21 santim arkadaşlar. Tüm beden uzunluğu 34 santim. Beden genişliği ise yaklaşık modelli kısımdan ölçtüğümde 26 santim, düğmeleri kapatılmış şekilde. 1 yaşa uygun bir yelek oldu. Anlatımımızın da sonuna geldik. Yapacak tüm arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.